Herkese iyi akşamlar. Umarım gününüz güzel geçmiştir. En son yaptığım kariyer açılımından sonra sizlere bu ay yetiştirmeyi planladığım ve umut ettiğim başka videolar da çekeceğim. O açılımı yaparken ben anket oluşturmuştum. Şaşırdığım bir sonuç olarak kariyer benden daha fazla istenmişti. Ama yine de çok sayılabilecek istenen diğer başlıkları da ben not ettim. O not ettiklerim arasından bugün bir konu seçtim sizlere. Neden uzak duruyor, neden belirsiz davranıyor? Gerçek düşüncesi ve duygusu ne? Açılımı yapmak istiyorum. Bu başlıklara odaklanacağız bugün. Sizlere de 2 tane obje oluşturdum. Gözünüze ilk çarpan sizin için doğrudur. Ama deste seç sevmeyen arkadaşlarım da her ikisini dinlesin, kendisine uyanı alsın. Merak etmeyin, Haziran ayından mektubunuzun videosu da gelecek. Sevdiğiniz kişiden mektup da gelecek. O zarfları da oluşturdum. Bir kenara kaldırdım, bekliyorlar orada. Sadece bir video çekimi var. Yetiştirebilirsem bir hafta içinde o da sizlerle beraber olacak. Evet, bu duyuruyu da yaptıktan sonra bu buketleri size yakından da göstereyim. Birisi gül buketi, diğeri zambak. Ama böyle hanım eline de benziyor. Gülden başlayalım. Evet, şimdi bakalım bu kişi sizden neden uzak duruyormuş? Neden belirsiz davranıyormuş? Sorular arasına şeyi de yerleştirebilirim. Neden karışık sinyaller veriyor? Bu da olur. Bu ve benzeri sorularınız varsa dinleyebilirsiniz. Kart açık vaziyette düştü. Burada karışık bir hikaye olabilir. Tüm gördüklerimi size anlatacağım. Uyanı alın. Öncelikli olarak bu kişinin kendi geçmişiyle alakalı bir pürüzü olabilir. Belki nostalji yaptı, düşündüğünde bir daha geri dönemeyeceğini veya bir daha o anları yaşayamayacağını hissettiği o konulara tutunmuş, sıkı sıkıya onları tutmuş ve bırakmak istemeyen yapısı nedeniyle de burada kendi iç dünyasında sıkışmışlık hissiyatını size de yaşatmış olabilir. Aslında burada belirsiz sinyaller içinde olmak, sizi karıştırmak yerine ben daha çok şunu görüyorum. Doğrudan kendisini kapatan, geçmişteki konuları ya özlediği için oraya tutunan ya da geçmişte acı veren, acı verici bir deneyim başından geçtiği için güven problemi yaşayan bir kişi var. Hayal kırıklığına uğramaktan ve pişman olmaktan ödü kopuyor. Bazen atılımda bulunmak, şahlanmak, eyleme geçmek istediğini görsem de ona bir şeyler o yıkımı hatırlatıyor ve kendi içinde kendine karşı da dürüst olduğunu görüyorum. Evet, ben bunu yapamıyorum ya da bu konuda kendimi beceriksiz, temelsiz hissediyorum. Bu adımı atarsam böyle olacak gibi öngörülerde bulunduğu da çıkmış. Bir kısmınız açısından bir çocuk mevzusu olabilir. Evlilikten korkmak, bir çocuğun sorumluluğunu almak ya da geçmişte boşandığı için bir daha böyle bir süreç başından geçecek diye ürkmesi sizden uzak durmasının sebepleri arasında olabilir. Bakın kartımızda da zaten burada asma kilit var. Zincirlerle kapalı, kapının her bir tarafına dolamış, içeride oturan bir kişi resmedilmiş. Yani burada kendisini en güvenli noktada tutuyor. Yapabileceği şeyleri belki de kullanmıyor. Kendisini kapatan, kalbini, hayatını kapatan bir insan olabilir. Ama çelişki de o ya. Burada mesela eyleme geçme isteği var. Bu kart bana şey diye de düşündürdü. Acaba bu kişi kendisini çok kapattığında eyleme geçmek isteyen taraf siz misiniz? Buraya bir kart daha açmak içimden geliyor ama kök çakra blokajı olduğunu da görüyorum. Kök çakrada blokaj olduğu zaman kişi kendini güvende hissetmez. Ayaklarının yere sağlam bastığını hissetmez. Maddi anlamda kayıplar yaşaması ya da yıkım yaşaması gibi durumlar da başından geçmiş olabilir. Bu gibi nedenlerden ötürü kendine güvenmediği için
ilişkide de kök salamayacağını hissetmesinden ötürü sizden uzak durduğunu görüyorum. Tekrar söylüyorum, ben burada karışık sinyaller vermek ya da karışıklık, belirsizlik durumlarını görmedim. Burada bu kişiye göre durumlar net. Sadece şu kısma bir kart açmak istiyorum. Sizin eylemlerinize mi kayıtsız kalıyor, yoksa bazen içinden adım atıp buradaki kilitleri koparıp yeter artık deyip kabuğundan, o esaretinden çıkmak mı istiyor? Ruhsal yeniliğe doğru gitmek mi istiyor? Yoksa sizin eylemlerinize kayıtsız kalıp kendini kapalı kapılar, kilitli demir kapılar ardında mı tutuyor? Buraya bir açıklık getirelim. Buradaki olay nedir? Ben hazır hissedene kadar kendimi kapalı tutacağım. Eyleme geçip geçemeyeceğim konusunda ön sezilerimi dinliyorum. Bu engelleri kendim de koyuyorum bazen. Suskunum, ketum bir noktadayım. Güvene çok önem veriyorum. İstersem kendim bu şeyi yıkarım. Bu durumu alt üst edebilirim. Ama düşünüyorum dedi. Yalnız cevap olarak sizin eylemleriniz ya da adımlarınıza da çok hevesli bir dönüt verdiğini söyleyemem. Bu açtığım iki kart iki sorunun cevabını da bana verdi. Ama ilk bahsettiğim vurguyu daha fazla açığa çıkardı. Genel tabloya baktığımda bu kişide şuna benzer bir hayal kırıklığı da olabilir. İstikrarlı gider diye düşündüm. Bunun için zamanında her şeyi yaptım ama olmadı. Ama ben çok büyük bir hayal kırıklığına ve yıkıma uğradım. O yıkım izi hala bende duruyor. İnancım yerli bir oldu. Güvenim alt üst oldu. Maddi manevi sarsıldım. Ben birilerinden uzak duruyorsam bu benim bilinçli olarak yaptığım hamle, ama daha çok birilerini kendimden uzak tutmak, kendimi kapatmak istiyorum. Evet, geçmişteki konuları da özlüyorum. Ne kadar masumane durumlar yaşamıştım. O durumların içinde olmuştum. Tekrar acaba onları yaşayabilir miyim? Bunları da düşünmüyor değilim dedi bana. Devam edelim. Neden uzak duruyorsun? Bu kişi uyuşuk hissediyor da olabilir. Kaybetme korkusu yaşadığından kaynaklı da sizden uzak duruyor olabilir arkadaşlar. Söylemek istediğin şeyi söyle. İlahi dişil ve yılan dede. Burada yorumlar ikiye bölünüyor. Birincisi, arada bir kadın engeli olduğundan bu kişinin sizden uzak durması gibi bir durum olabilir. Bir diğeri de böyle bir konu söz konusu değil. Bu kişinin size karşı çok yoğun bir özlemi, arzusu, cinsel olarak çekilmesi var. Ama henüz bunu söylememiş, kendine saklıyor. Çünkü bunu söylemesi demek, kendini size açması demek ya da sizi hayatına almak adına şuradaki kilidi kırmak demek olacak ki burada o güveni tam anlamıyla kendi içinde hissettiğinde bunu yapmak istediğini görüyorum. Dediğim gibi bir kısmınıza uyacaktır. Burada belki şu adalet teması kartı yoruma başlarken düşmüştü ya. Henüz boşanamamış olabilir. Mahkemeyle ilgili süreci devam ediyor. Olma olasılığı var. Eski eş problemi, belki bir anne sorunu olduğu için, bu durumlar yüzünden size bunları söyleyemediği için de uzak durma olasılığı var. Bazen bazı kişiler saklıyor arkadaşlar evli olduğunu, boşanma sürecinde olduğunu. Bu gibi durumlarda bir kısmınıza uyacaktır. Bu yüzden uzak durduğunu kartlar söylüyor. Söylemek istediği şeyleri söylemek yerine tam tersini söyleyen bir kişi görmüyorum, ama kendini kapatan bir insan görüyorum. Kendi içinde saklayan, içinde tutan bir birey çıktı karşıma. Ay, suratıma bir ateş bastı.
Ya da dolambaçlı yollar izleme olasılığı var. Bu kişinin hayatıyla alakalı bilgileri %100 bilmediğinizi düşünüyorum. O bilgilere sahip değilsiniz. Sadece kendisinin bildiği, o ketum yanını açmak istemediği, bırakmak istemediği da saklı bir takım durumlarda çıkıyor. Burayı biraz daha deşeceğim ben. Ama hangi destemden yararlansam? Açılımın seyri beni farklı deste arayışına götürdü. Bir saniye arkadaşlar, ben videoyu durduracağım. İhtiyaç duyduğum birkaç desteği alıp geliyorum. Evet, geldim. Şöyle yapalım. Evet, neden uzak duruyorsun, neden belirsiz davranıyorsun? Onu manipüle eden bir kadın enerjisi var sevgili arkadaşlar. Şuradaki yılan kişisi. Bu kişi kendini güvensiz hissediyor. Kök çakrasında blokaj var. Aynı zamanda beceriksiz hissediyor. Hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacakmış gibi bir algıya kapılıyor veya bu algıya kapılmasına neden olan bir kişi var. Hala bu kişinin etkisinden kurtulabilmiş değil. Geçmişle bağlantısını görüyorum. O yüzden de genel anlamda kadınlara güvenmiyor olabilir. Beni dinleyen eril arkadaşlarım içinse de şunu söyleyebilirim. Hak ettiği şeylere ulaşmak istiyor. Sizden görmek istediği eylemi görene kadar kendisini kapatıyor. Çünkü zamanında aldatılmış, kandırılmış, güvene önem veriyor karşınızdaki dişi. Sizden duymak istediği şeyleri de duyamadığından kaynaklı kendisini gölgelerde hissettiğini görüyorum. İç sesini dinleyerek ya da zekasına güvenerek hareket ediyor. Konuyu çarpıttığınızı düşünüyor. Dolambaçlı bir şekilde hareket ettiğinizi düşünüyor. Ona kendisine arzunuz tam. Evet, burada çok yoğun bir cinsellik teması gelmiş. Bununla alakalı soru işaretleri yok. Ama belki de sizden duymak istediği şeyi duyamadığı için bu konuyu didiklediğini görüyorum. Ona göre duygu anlamında siz belirsiz olduğunuz için, net davranmadığınız için de sizden uzakta durduğu çıkmış. Başka? Evet, hayır cevabı verdi. İstemediği, bu kişinin istemediği bir şeyler var. Örneğin yeni tanıştığınız bir kişi değilse ve ikide bir kısır döngüye giriyorsanız, hayır ben bu düzenden sıkıldım, ben böyle olsun istemiyorum. Arka planda şöyle bir durumun varlığını güçlü bir şekilde sezinliyorum diyor bu kişi. Özellikle de dişilse. Bakın bu konuda bunun altına kırmızı kalemle çiziyorum. Bu açılımı dinleyen eril arkadaşlarım için tehlike çanları çalıyor. Çünkü karşınızda inanılmaz zeki bir kadın var. Ve tabii bunun haricinde onun annesi ya da kız kardeşi de sizden uzak durması için kendisini manipüle ediyor olabilir. Bu da seçenekler arasında. Şimdi gerçek duygu düşüncelerine geliyorum ben. Sadece 2 tane kart ile o bilgiyi oturttuk. Gerçek duyguların ve düşüncelerin ne? İnanılmaz bölünüyor yorumlar. Hem dişiller için hem eriller için ayrı ayrı yorumlamam gerekecek. Öncelikle beni dinleyen dişil arkadaşlarım. Bir sükunet halindeyseniz, sessizliğinizi koruyorsanız ve beklemedeyseniz beklemeye devam edin. Bu kişi sizinle iletişim kuracak. Gerçek duygu düşüncesinde sizin güvenilir, huzur veren, fedakar, sabırlı, maddi manevi olarak zenginliklerle donatıldığınızı
düşünüyor. Bu yer etmiş. İletişim kurma isteğinin yoğun olduğunu görüyorum. Gerçek duygu düşüncesinde aileyle alakalı bir pürüz olabilir. Zaten kök çakrasında blokaj vardı. Burada yuva teması. Belki de benim evim neresi? Ben kendimi nerede ait hissedebilirim? Nerede huzurlu, korunmuş, güvende hissedebilirim teması ağır bastığından bu temalar üzerinde düşünüyor ve duyguyu buraya yoğunlaştırıyor şeklinde. Ama size karşı bir güvenin olduğunu görüyorum. Harekete geçecek gibi geçme isteğinin, niyetinin olduğunu görmekteyim ve bu kendini tamamen akışa bırakarak harekete geçmek gibi değil, yine böyle temkinli olarak. Belki hala bir yerlerde o inatçılığını saklayarak adım atma konusu var. Adım atmama nedenleriyle beraber uyan kısımları alın. Genel tabloya baktığımda bu kişinin gerçek duygu düşüncesinde kendine güvenirse, yaralı bir savaşçı da olsa burada mevcut durumu pes edip bırakmayacağını görüyorum. Devam edecek. Başka? Şu desteden de son kez bir soralım. Bu arada eril arkadaşlarım için de şu yorumu yapabilirim. Bu kişi sizden adım bekliyor. Sessiz, öyle hırçın, gelsin de ben ona gününü gösteririm der gibi değil. Sadece sizden görmek istediği adımı, iletişimi beklediğini görüyorum. Kendisi de az önce bahsettiğim temayı sorguluyor, arıyor olabilir. Belki diyordur ki ben ona ait hissediyorum ama o benden uzak duruyor. Soru işaretlerim var. Ben mi yanılıyorum diyordur sizin için. Aileniz, akrabalarınız, yaşadığınız, bulunduğunuz çevreyle ilgili problemlerinizi, belki de havada asılı kalan konuları da bir an önce halletmenizi bekliyor bu kişi. Sizden bir eylem, bir mücadele görmek istediğini görüyorum. Kendinize gelin ha. Küsen erkek olmaz. Kenara çekilen, hiçbir şey yapmayan. Biz öyle sevmiyoruz. Evet. Son kez de buradan soruyorum. Gerçek düşünce ve duygularını. Sonra gül şeyi bitiyor. Buketi bitiyor. Gül şeyi. Evet. Ruh eşi ikiz ruh geldi. Az önce söylediğim gibi ben ona yakın hissediyorum. O benim evim gibi. Acaba onda durum böyle değil mi diye bu kişi sorguluyor. Bu sessizlik içinde, sükunet içinde bir idrak, anlayış ve aydınlanma yaşıyor. Bu kişi gerçek duygu ve düşüncesinde. Geçmişte ağzı yanmış olabilir. Burada sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali. Burada aldığı dersler üzerinde düşünüp durduğunu görsem de bu harekete geçmesini engellemeyecek. Ben derslerimi aldım. Evet, yorgunum. Belki yaralı bir savaşçıyım ama savaşmaya devam edeceğim. Meydanı boş bırakmayacağım ya da istediğim şeylerden uzak durmayacağım gibi bu kişinin bir düşüncesi ve gerçek duygusunun olduğunu görüyorum sevgili arkadaşlar. Evet, bugün bunları irdeledik. Ben şimdi ikinci objemize geçiyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar iyi akşamlar. Kameram yamukmuş. Kameramı düzelttim. Bazen böyle tam istediğim ayarda olamayabiliyor. Neyse ki gül buketini yorumlarken öyle olduysa da bunu da fark ettim ve düzelttim. Şimdi zambak buketindeyiz. Kartlarımızı karıştıralım. Bakalım bu kişi sizden neden uzak duruyor? Neden size karışık sinyaller gönderiyor ya da belirsiz davranıyor? Derdi, zoru neymiş bir bakalım. Evet. Niye böyle yapıyorsun? Evet. Bu arkadaşımızda ise bir özgürlüğüne düşkün olma teması. Kendisi bir şey istiyorsa onun hemen gerçek olmasını, gerçekleşmesini isteme teması çok hakim. O durumlar olmuyorsa hemen bir set çekip uzak durduğunu görüyorum. Aslında tutarsız bir davranış sergileme özelliği burada görünmekte. Birçok istekli, atik, canlı, enerjik, özgüvenli, ne istediğini bilen bir şekilde size adım atıyor. Hatta bunun içinde
tutkular, kendini ispat etme, en çok ben severim, en çok ben istiyorum, ben bunu çok hak ediyorum deyip de oraya dört nala koşma olabilir. Bir de bakıyorsunuz sanki sınır çekmiş, o sınırın gerisinde. Siz de böyle ona baka kalıyorsunuz gibi. Bu kişide bir denge problemi görüyorum arkadaşlar. Davranışları bazen aşırıya kaçıyor olabilir. Bazen lafları tuhaf bir şekilde algılıyor olabilir. Kendi gerçeğine yapışık olma. Bazen çok umutlu hissetme. Bazen de istediği konuları göremediğinde, mesela onaylanmadığında, takdir görmediğinde, ilgi ve sevgi görmediğinde kibir yapıp o özgürlüğüne de düşkün olma temasıyla beraber mevcut konuyu böyle saldığını görüyorum. Umutsuz hissetme diyemeyeceğim ama bırakıveriyor. Duyguları hafife alan bir yanı oluveriyor. Özgüvenle egoyu karıştırıyor olabilir. Hareketsiz bir kişi de görmedim ama tutarsızlığı çok yoğun. Orta yolu bulmak gibi bir düşüncesi de yok. Ben merkezci. Yalnız burada işin tuhaf yanı şu, istediği konulara gerçekten çaba sarf edecek. Onun üstüne gidecek. Kendi haklı olduğu, hak ettiğini düşündüğü konularda mücadele edecek birisi ya da sevdikleri için de bunu yapacak birisi olmasına rağmen burada bir tam da doğal olduğunu görmediğim davranışlar sergiliyor. Rol yapıyor olabilir mesela. Kararsız kalıyor olabilir. Asabi olabilir. Bunlara ilgi göremediğinde ya da mesela bir adım atıyor size. Sizden bir onay bekliyor. Onu biraz pohpohlayın istiyor. Ruhunu okşayacak, takdire şayan sözler içinde olun istiyor. Sizden bunu göremediğinde de hemen bir tepki veriyor olabilir. Evet, burada doğrudan bir sınır çekme var ama bunun ben dengesini ayarlayabildiğini göremedim. Şimdi devam edelim. Başka sebep olarak neler söyleyecek kartlar? Neden uzak duruyorsun? Neden böyle davranıyorsun? Bu zambak buketinde bana çok agresif bir enerji geçti yalnız. Sana ne diye bir şey duydum ben. Kulağıma öyle bir şey geldi. Ne kurcalıyorsun, sana ne? Şunu kullanacağım. İlk testte de çok işe yaradı bu. Evet. Bakalım bakalım. Hayat amacınızı keşfedin. Gemi. Dönüşüm, sabır, umut. Çok çabuk trip atan bir özelliğe sahip. Ve yine söylüyorum, özgürlüğüne düşkün hareketli bir insanla karşılaştım. Kendi hayat amacını arıyor. Ee, Kendini gerçekleştirme yolunda ama bunu yaparken yanlış yollar izliyor olabilir. Huzursuz bir enerji akışı geçiyor burada bana arkadaşlar. Ben elime o sihirli değneğimi aldım, işte kendimi gerçekleştirme yolundayım diye bir şeye atlayıveriyor. Sonra hayalini kurduğu gibi o çok yüksek enerjiyle adım attığı şekilde bazı durumlarla karşılaşmadığında umudunu kaybediyor diyemem ama umudu çok yüksek yerlerde bulabilecek tarafa kendini hemen kaydırıveriyor. Burada bir kişi değil arkadaşlar mevzu. Neden sizden uzak duruyor? Bir kişi yüzünden değil. Nerede kendisini daha enerjik, aktif hissedecekse atını oraya sürdüğünü görüyorum. Bu kişi üzerinde dönüştürücü bir etkiniz de olabilir. Bu arada orta yolu bulmak ya da sabırlı olmak gibi özellikler burada size geliyor gördüğüm kadarıyla. Yapabileceği durumlar üzerinde kendine ne kadar güveniyor, neyi başarabilir?
Neyi netleştirebilir? Bunlara çok odaklandığını gördüm. Kendine çok odaklılık var. Bir diğer yandan iş kariyer konusunda da bu kişi son derece hareketli olabilir. Mesela sürekli şehir dışına ya da yurt dışına gidiyor olabilir. Bir yere bağlı olmak ya da bağlanmak ona tutuklu hissettiriyor olabilir duygusal konular üzerinden de. Bu yüzden de bir ilişki teması içerisinde olmayı istememesi. Ben zaten bir yere bağlanamam, bir kişiye bağlanamam. Ben sürekli geziyorum, sürekli benim durumum bu. Özgürüm tarzında düşündüğü için de sizden uzak durduğunu görüyorum. Biraz daha irdeleyelim ama. Şu düşünceye de çok çabuk kapıldığı çıkmış. Kendisinin ilgi duyduğu alan, diyelim spora ilgisi var. Karşısındaki kişinin spora ilgisinin olmadığını gördüğü an hemen o konuyla alakalı bir karar aldığı çıkmış. Onun için ilgi alanlarının benzer olması, karakterlerin, isteklerin ya da amacın ortak olması çok önemli. Bunu göremediği anda uzak durduğu çıkmış. Diğer bir yandan bilinçaltında ona ızdırap ve yıkım yaşatan konular üzerinde de düşünüyor. Bu zaten genel anlamda açılımlarda hep çıkıyor. Acı çekeceğini düşünmesi, tekrar üzüleceğini düşünmesi gibi. Nitekim burada da bizi karşıladı. Yalnız bu kişide şu anlamda bir acı var ki benliğinin zarar görmesi. O benlik duygusunu bu kişi iyileştirmek için çok zaman harcamışa benziyor. O yüzden de ona zarar verebileceğini düşündüğü, öngördüğü varsayımlarla hareket ediyor daha çok. Doğrudan karşısında ona zarar veren birinin durmasına gerek yok. Temamız bu. Şimdi gerçek duygu düşüncelerine geçiyorum. Evet, senin gerçek düşünce ve duyguların ne? Bu arkadaşımız yine burada eril ve dişil olarak ayırarak yorumlamak istiyorum. Önce dişil arkadaşlarıma söyleyeyim. Bu kişi bir kadının kölesi olmak istemiyor. Bir kadına duygusal fedakarlıklar yapmak istemiyor. Bu bağlamda eğer bunu yaparsa kişinin kendini beğenmiş bir tavır sergileyeceğini ya da ona ceza çektireceğini, ipleri onun eline vereceğini, al işte beni eleştir, sana bu kapıyı araladım deyip kendi enerjisini düşüreceğini düşünüyor. Buna göre o doğru bir karar. Mevcut durumda işleri askıya almak, durup düşünmek ama kibirli bir şekilde durmak, beklemek ve düşünmek. Gerçek düşüncesi ve duygusu olarak gelmiş. O sizin dünyanıza uzaktan bakıyor. Bu arada aranızda mesafe de olabilir. Bu mesafe nedeniyle de kendisini bir fedakarlık yapmaya hazır hissetmediğini de görüyorum. Bir de sizin hisleriniz çok kuvvetliyse, spiritüel konularla ilgileniyorsanız bu anlamda gözü de korkmuş olabilir. Sizin doğru bir kadın olup olmadığınızı, kendisi için doğru bir seçenek olup olmadığınızı düşündüğünü görüyorum. Ama bu insanın enerjisi çok düşük. Değişim korkusu, yenilik korkusu çok fazla. Bir diğer yandan da acaba kendinizi gösterdiğiniz gibi misiniz? Biraz algısını alt üst ettiğinizi görüyorum. Bu kişi duygularını bastıran, daha doğrusu duygu değil ama kararlarını, düşüncelerini bastıran bir enerjide. Sizi başarılı, dengeli görüyor. Şöyle uzaktan bakıyor, sanki sakinsiniz, bilgesiniz, anlayışlısınız, fedakar gibisiniz de. Bunu tam oturtamıyor olabilir. Özellikle aranızda mesafe varsa. Şimdi eril arkadaşlarım için gerçek duygu düşünceyi yorumlayayım. Bu kişi sizinle alakalı bir kere sizi bekleyerek, sakin kalarak
acele etmeyerek, sizin kendinizden, tavırlarınızdan emin oluncaya kadar sizi özgür, serbest bırakarak fedakarlık yaptığını düşünüyor. Bu şekilde bir davranış sergileyerek. Doğru bir karar almak için sizin o mevcut konuyu askıda tutmanız konusunda durumunu anlayışla karşıladığını görüyorum. Kendi dünyasına birini almak için de bekliyor. Onun için de doğru kararlar almak önemli. Ben kendi dünyamı birini almaya hazırım ama eğer bu yanlış biri olacaksa, enerjimi düşürecekse, beni mutsuz edecekse kendi dünyama birini almamayı da tercih edebilirim tarzında bir gerçek duygu ve düşüncesi var. Evet, fedakarlık yaparım. İçimden gelen sesi dinlerim. Mantığım bana ne söylüyorsa onu da sezgimle harmanlayarak hareket ederim. Ama ben bunu yaparken karşımdaki kişi kibirli bir davranış sergilerse diye düşünmüyor da değilim diyor. Bakın, gerçek duygu düşüncesinde böyle bir tema çıktı. Bunu ayrı ayrı yorumladım. İlk objeye yaptığım gibi burada da yapacağım. Yine böyle 3 kart daha alalım. Evet, hislerle hareket etmek istemiyor her iki kişi de. Hissizleşmek, artık hislerine arkasını dönmek konusu var. Herhangi bir karar almamak, iç sesi dinlememek bu kişiyi sıkışmış hissettiriyor. Bunun haricinde çok fazla iç sesi dinlemek ama ne eylemde bulunmak ne de eylem görememek. Pardon, cümlemi düzelteceğim. İç sesi çok dinlemek ama eylemde bulunmamak, eylem de görememek konusu çok fazla sıkıştırıyor olabilir. Yani burada bir karmaşa var kişiler arasında. Ve ben burada şunu hissediyorum. Burada daha çok dişil arkadaşlarım karşısındaki kişiye tam olarak güvenemiyor gibi. Onun doğru kişi olduğu, doğru seçenek olduğu konusunda bütün tipleri atamamış gibi. İçinizdeki sese danışıyorsunuz. Bu kişi hislerine arkasını döndüğünü düşünüyorsunuz belki onu danıştığınızda. Sonra çamura saplanmış bir otomobil gibi bu konuyu ittiremeyeceğiniz hissiyatına kapılıyorsunuz. Bana burası daha sıkıntılı geldi. Birbirinizi çok fazla etkilediğinizi söyleyebilirim. Dişil arkadaşlarım kendine çok güvense de karşısındaki kişiye güvenemiyor. Yeni bir durum oluşturması, bir çözüm üretmesi gerektiği konusunda çok yoğunlaşmış. Ama bu konuda kendileri fedakar olsa da karşımdan ben bir şey görmeyeceksem o zaman ne anlamı var? Gerçek hissiyata bu o kadar yoğunlaşmış ki. Diğer bir yandan da bu kişinin kendi hayatında pürüzler, problemler olsa bile ben onun kaderindeki bu sıkıntılı süreci mi bekleyeceğim konusu da olabilir. Ben bir şey hissettim bu zambak buketinde. Ben burada bir yaşanmışlığı yorumluyor olabilirim. Sanki yeni başlayan ilişkiler flört değil de siz bir şeyler yaşamışsınız, araya bir takım engeller girmiş. Sonra bu kişi böyle uzak durmaya ya da karışık hissettirmeye başlamış sizi gibi hissettirdi bana bu. Burada bir yaşanmışlık var gibi gözüküyor. Yo, ben buraya bir kart daha açmak istiyorum. İçimden öyle geldi. Son bir kart daha alalım gerçek duygu düşüncesine. Tuzak. Tuzağa düşeceğim, kandırılacağım. Acaba bu yol benim için yanlış bir yol mu? Yanlış bir kişi mi? Bu insan bana maske mi takıyor, beni manipüle mi ediyor? Bunun gibi konular çok olduğunu görüyorum. Bu karşılıklı şekilde düşüncelere ve duygulara yer etmiş. Burada bir güven problemi görünmekte. Ama buradaki güven problemi ilk objede çıkan gibi kök çakra probleminden kaynaklı değil. Huzur bulamamak, ait hissetmemek, ayaklarının yere sağlam bastığı o duyguyu, o korunmuşluk, o yuva içinde olma duygusu öyle bir şey değil. Kendini feda etmek. Kendini feda ettikten sonra karşındaki insandan bunu göremediğin için o ben merkezci tavırlarının sizi heba etmesi, yıllarım gitti demek ya da o kadar bekledim. Veya madem öyle hissetmiyordun neden bana böyle davrandın? Neden hislerin yoktu? Niye beni bu yola soktun? Neden bir karar alacağım
neden geleceğim dediğin gibi buna benzer konuları size söylettirebilir. Burada kocaman bir soru işareti var ve tuzaklı bir yol. Kendinizi tuzağa düşmüş gibi hissetmeniz konuları çok çıkıyor. Sezgileriniz size ne diyorsa o diyeceğim sevgili arkadaşlar. İkinci objemiz için de benim söyleyeceklerim bu kadardı. Yeni açılımlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.